So when people come to the truck, sometimes they don't even know what they want. They're just like, hold on, I'm gonna show you something. And they like rumble on their phone and they get out a video and they just show it to me. And I didn't even put in the caption of what that actually is. I actually have to watch the whole thing through. I'm like, okay, you want this and this and this. And then I'm like, oh, I remember that video. That one's a straight banger. But this is smothered green chili burrito, add cheese sauce, upgrade the fries to cracking fried chicken fries, or get sauces on everything. Mess around, find out. So when people come to the truck, After feeding a hungry fox one, this officer approaches this guy and thinks he's someone they are looking for. You like a guy we looking for. Name and badge number. You like a guy, what's your name? Name and badge number. I don't answer questions. That ain't you, Name and badge number. Hey, you approached me, dude. 05, that's gonna be the name. Name and badge number. Is it not in your policy to identify? Name and badge number. This officer approaches Bu videolara düştüm abi. Polis sikiyorlar Amerika'da. Çok güzel. Amerika'da polis sikmece. Aşırı keyifli. What would you rate this car on a scale of 1 through 10? 4. What would you rate your car? 9. Do you think others would agree? Yeah, I would think so. It has a very good paint job on it. All the bright work has been polished or redone, and it's all original. What would you rate this car on a scale of 1 through 10? I would rate that 7. What would you rate your car? Well, I rate it a 10 because of how long it took to restore it, how good the paint is, how good the interior is, how rare it is, and what I've heard from all the other judges at all the events I've been to. I've won them all. They've all rated it top scores, so that's what we're going to go off of. Do you think others would agree? Sure. What would you rate this car on a scale of 1 through 10? Don't know enough about it. Couldn't rate it. What would you rate your car? Well, I'm prejudiced. What can I tell you? An 11? Do you think others would agree? A lot do. It's driven. It's enjoyed. That's the most important part of any car. Oğlum adam çok büyük boss çıktı lan. Adam herkesin anasını sikti lan. Bu nasıl bilgelik ya? Bu ne ihtişam amına koyayım ya. Ha? Abi araba değil, ben arabalardan anlamam. Adamın dedikleri beni çok şey yaptı. Sikti adam ya. What would you rate this car on a scale of 1 through 10? 10? What would you rate your car? 10. Do you think others would agree? I think so, yeah. This car is a 1961 Corvette. It's a fuel-injected car. It's a big brake, big tank car. They only made 23 of these in 61. It's also satin. Yalnız 23 tane mi yapmış? 61'den 10 üzerinden 20. Silver. So that's a one-year color only. What would you rate this car on a scale of... This incredibly huge nod. No! FF, man. I can't get Lost Chapter now. Are you? I'm staying. Whatever. Whatever, I'm staying. Whatever, I'm getting played too. Actually, I saw someone do this before. Okay, you guys, I'm about to prank this entire airplane. I got this sexy dude here in a pilot's outfit. Put a little caption here saying, quick selfie before I fly this plane. And now I'm gonna airdrop it to everyone on this flight. Mwahaha. And now it's a waiting game. Afternoon, folks. This is the captain speaking from the flight deck. To the wise guy airdropping that photo to everyone, please stop. I do not dress that way. I do not look like Nick Lachey, although I speak like Dr. Seuss, apparently. Anyway, the stewardess are coming around Arkadaşlar adam espri yapıyor. Pilot da espri yapıyor. to look for you, and we will be... fresh juice. What do you have? Ha? Ha? Dale Reis dolaşıyor. Dale Reis yine anasının amında dolaşıyor. Dale Reis. Ne buldun? Ne içiyorsun? Ha? Bugün neyin cırcırındayız Reis? Anlat. 3 different kinds. All of 25, huh? Cantaloupe, yeah? Okay, one cantaloupe.
98 yıldır İngilizce konuşuyorum. Cantaloupe'un ne olduğunu ben de bilmiyorum amına koyayım. Vallahi bilmiyorum. Bir çeşit tropik yarrak yani. Vallahi bilmiyorum. And a half pint glass as well. I like it, it's good. Kavun cantaloupe mu? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. You want me to try this one? Okay, the pink one. I don't know what it is though. Faluda? Nay Faluda. I don't know what it is, but I'm gonna try it. Kavunun bir türü. Bilmiyordum. Faluda. I knew it, I guessed it. I tell by the colour. It's that rose Turkish delighty flavour. Fantastic. I gave you 50, right? Okay. You want a handshake? Okay. Handshake, okay. Tip. Ne tip? Aa almadı tipi. Nasıl? Genelde sikiyorlar. Tipi almadı. Okay, I spent another still. Okay, thank you very much. Ne dedi? Play you guys something? Yeah, let me hear it. Swiftdoor says, everyone crouch. It's against the law, but Most fish would swim. I'd love to shake your hand, but unfortunately I'm not allowed to. I'll explain that because. You shook my hand. What's that? Oh, hey, little coyote. Ow. Ne yapıyorsun gerizekalı? Oğlum o çakalla. Mal mısın amına koyayım? Kuduz mu olmak istiyorsun? Gerizekalı ya. Here, can we be friends? Can we? Ouch. Come here, let me pet Oğlum çakalla. you. Ouch. Ow. Abi gerçekten gerizekalı. Harbiden gerizekalı yani. Nasıl evcil ya? Trying to get a free forest puppy be like. Almaya çalışıyorum diyor. Forest puppy abi o. Öyle mi? Ow, come here, let me be friends. Come here, little coyote. Coyote diyor. Let me pet you. Ouch. Let me pet you, little coyote. Let me pet you, coyote. Hey. Let me pet you. Ouch. Whoa. What was... Ananı sikecek şimdi. I'm making the official foods of American states, and today it's Southern Canada, aka Minnesota. The Juicy Lucy, other than being my high school nickname, is a cheese-stuffed burger invented by Jimmy, the filthy rat snitch who sold out my grandfather to the cops, Nelson, in 1954. Why put the cheese in the burger instead of on the burger? Well, Americans were too busy being afraid of rock and roll music, communists, and brown people in the 50s to notice an obvious food gimmick when they saw one. In 1975, though, there were huge burger protests throughout Minnesota as Americans became distraught upon realizing they'd been tricked and bamboozled into thinking the Juicy Lucy was somehow different than a normal cheeseburger. To quell the violence, President Ford started a burger buyback program until Jimmy Carter famously ended burger buybacks, stating, "I don't know guys, this kind of seems like a waste of money. I'm making the official foods of..." Assalamu alaikum. Oh, you fine? I'm fine. Yeah. I was wondering, can I make my own cheese prato? And this is the... Okay, there's a... Since One Piece is just super comedic. I told Roger if he got a job, I would get him off the streets and into a motel. You need clothes for an interview? Yeah. So this dude cut me off going around a roundabout. I gave him a little honk. I wasn't too mad, but then he decided to flip me off. After he flipped me off, he starts swerving in his car. I'm just heading, taking my kids to school, and he's mad at me after he cut me off. So he goes to turn in this neighborhood. I said, I'll just follow him, you know. His daughter flips me off. Too, what the hell? Those must run in the family. Bunch of assholes around here. It was rude. I wasn't even mad. So after I got his address, I headed to beersy.com. I find these prank packages and I order like 30 of them. But we'll go from there. So yeah. World's biggest dildo. I decided to sneak by later when the car was gone and set this on his front porch, and now all of his neighbors... I set this one on his front porch. You can send them to his house, but I hand-delivered this one, so I made sure to set up right so all his neighbors could see it. So this...
Lonzy donated $20. This college athlete is literally dying for a sip of water. He frantically tries to get into this building, but the door is locked. Grant's parents say he ran to this water fountain in a desperate attempt to find water, but the fountain was bone dry. His body was later found just yards away from here. People tried in vain to give 20. What the Susuzluktan mı Welcome ölmüş? back to another game of which. Şaka mı bu? This guy was bringing his puppy to the lake, but it. This woman put her tortoise. Why this Marine is holding the shotgun upside down is not what you think. Meet the Breacher, a special kind of Marine that opens doors by kicking or blasting them off with explosives. But a shotgun is the most common weapon for this job. Although, why do they hold the shotgun in these awkward positions? When shooting at a door from close range, the breacher cannot hold the rifle the same way as they would when firing at a normal target. Niye? The breacher must stand to the side to get out of the way of the debris coming off the door, and also any blowback from the materials inside the shotgun shell. So there's no actual reason to hold it upside down, it's just a preference. Why this Marine is... Things I see in my comments. As a professional wrap installer, part 2. It won't last a month. A wrapped car will never look as good as paint. A wrap ain't key proof. Why would anyone pay you to do this? Anybody can do it. But what about the door gems? Ceramic coating a wrap is pointless. One scratch and it's ruined. NASA wouldn't hire you. They'd never contact your small business. He's scratching up the paint. One rock chip and it's over. Wrap film only costs $20. I can get paint for cheaper. $10,000 for chrome is a scam. Things I see. Ben bilmiyorum bu işi. Yani dedikleri kadar şey mi? Çizdin gitti. Öyle bir şey var mı ya? ...10K biraz scam gibi. Hayır çizdin git... Şey diyor çünkü... Adam anahtar taksa biraderim diyor. Yarrağı yedi diyor. Öyle bir şey var mı? Ya da şey diyor... Yolda taş sekti diyor. Yarrağı yedi diyor kaplama. Var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey demem. Tamam abi. I forgot about this ferment for over a month and it's turned out... Rudy, you're back. Did you ever notice the... Özür dilerim benim nerd içeriklerim geliyor karşınıza. Hey babe, what do you want for Ha, yine ne yarrak yiyeceğiz bakalım. Hadi Avustralya'dayız. lunch? I want your biryani from the cookbook. Yeter ya. 18 tane biryani videosu çektin ya. Endi sikeceğim biryanini ya. Avustralya'dasın oğlum sen. Sana kim dedi Hintlisin diye. Yeter ya. 50. biryani videom. Vallahi yoruldum ya. Merak ettim ama. Okay. Allah. Güzel. Spice'lar güzel. Arkadaşlar süzgeçten pilavı süzdüğünüz tek yemek biryani. Yadırgamamanızı rica edeceğim. Dünyada başka türlü yok ama biryani de yapılıyor. Biryani ne? Hint maklubesi. Biryani de görürseniz amına kodumun batılısı pilav süzülür mü demeyin. Biryani de süzülüyor. Çünkü 2 kez pişiriliyor. Babe, your biryani's ready. Thanks, babe. Ali Babacan yayınımıza katıldı. Hoş geldin Sayın Babacan. Nasılsınız? Maklube deyince beliriyor adam ya. Hoş geldiniz. Yok bu Hint maklubesi. Babacan, Sayın Babacan size gelmez. Bu ne? Turning my pickup truck into a printer.
so I can write people messages on the road, and here's what happened. So I first bought a bunch of... Why are these soldiers throwing Molotov cocktails at each other and then trying to beat each other up? Is this a hazing ritual gone wrong? Well, in fact, it's called a fire phobia drill, and the military has been doing it since the 1960s. The drill starts with personnel in full riot gear forming a line. Training officers then throw down the Molotov cocktails towards their feet or shields. The instinctual reaction is to back away from the flames, but fire phobia drills train personnel to do the opposite. Rather than retreating, they must advance towards the fire while maintaining their formation. This counterintuitive response is crucial because retreating gives rioters more space and time to advance. Soldiers are trained to use specific maneuvers to put out any fires that stick to their clothing. Simultaneously, other personnel use extinguishers to put out the flames. Why are these... Nice, güzel training ha. Güzel, I like. I may be young and some may call me a rookie, but I was going 68 miles an hour into a circle ramp posted at 25 miles an hour. I made it through the turn and I realized something was off. I drive a 2023 Peterbilt 389 car hauler. For some reason, my truck was telling me that I'm going 68 miles an hour even when I was parked in the middle of the road. So I decided to hop in the back and grab some sleep, hoping that I'd get further down the road during the day. But once I got back up, I realized I'm still going 68, but I'm still in the same spot. So I figured I gotta do something to fix this. I put on my rubber safety gloves and turned the key off. Then I put it back in and started it. Reason I wear gloves, just in case so that I don't get electrocuted. Cycling the key fixed it. Büyü yaptı ya. Issue, but that's a really big safety hazard. Peterbilt should take a look into that because they don't want rookies like me going into a circle Aman ramp. düdüğü. Baygınlık geçiriyor sürücü. Söylüyor da çocuklara. Gitti gitti. 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 Gitti şu an. Araç devam ediyor. Yedinci sınıftan bir çocuk atladı. Parka almaya çalışıyor. Durdurdu. Ya bağırmayın amına koyayım, çocuk hayatınızı kurtardı ya. Geri zekalılar. In the 2022 film The Menu, Ray Fiennes grabs a hot coal off of the grill, walks with it for a bit, and then drops it. Now, I've always wondered how they pulled this one off. I melted molten glass into peanut oil to see if it would make a Prince Rupert's drop, and this It does, it does. Hah, oradayız amına koyayım. Şimdi ne alacaksın orospu çocuğu? Awesome. Red pepper steak bites, please. What's that mean? He wants that. There's the 20. Yeah, but what is it though? Is it dog food? I think it's just the Red pepper steak bites. Öbür çocuk da biliyor. Soru sor diyor. Kafa sallar diyor. What? How many? It didn't tell me how many. Do you want one? It's so cool. I don't think that will fit in there. No, it will. It will? Yeah, it'll just shut it off. Orospu çocuğunun hobisine bak. Kıskanmamak elde mi? Bizde insanlar müzik aleti çalamıyor. Adam saz çaldı diye içeri aldılar be adamı.
Bahtiyar diye bu adam. Ah lan. Bahtiyar adında bir arkadaşımız içeri alındı biliyorsunuz. Yaşandı. Ah! What the heck, bro? That's one of the biggest avalanches I've ever seen in real life. It's gonna pummel us. What? Dude, I hope nobody's down on Boot Hill. Sir. Ananızın amını mı izliyorsunuz acaba? Sir. Oh, we are. Sir. Ya İstanbul çok kötü bir yer ya. Ya lanet bir yer ya. Lanet amına koyayım. Ya bak bugün yaşadık ya. Bugün baba böyle bir kilometre öteden falan duyduk ambulansın sesini. Hemen amcık gibi ayrıldık yani. Hiç saniye düşünülmedi yani. Saniye. Namus keeper mı? Barbie? Is that you, my brother? Barbie? Is that you, my brother? Barbie. Barbie. Şu an sihirli sözcükleri söylemen lazım. Başka bir yolu yok. Seni otantike etmem için gizli sözcükleri söylemen lazım. Sihirli sözcükleri söyle. Jumpers. O değilim dedi. Hayır o. Hayır o. Sen osun. Motherfucker. Sen osun. Değilsen banlıyorum amına koyayım seni. Amcık. Değilim lordum kusura bakma. Passatımı geri ver. As the F4U course Coco es 3 plus 3. Ouais. ¿Cuánto es 3 más 3? Non habla espagnol. Combien font 3 et 3? 6. Est-ce que tu parles français? Oui, je peux parler en français. Je suis un Tunisien, mais je vis en Hollande. Waar is het feestje? Hier is het feest. Yeah. Spreek je ook Nederlands? Nee. Oh, okay. Vrolijk kerstfeest en een gelukkige nieuwjaar. Dankjewel. I can speak Arabic too. Shukran. Dude, how many languages do you... He doesn't speak any languages. He just knows some he just knows some phrases and that's all. Ben 22 dilde küfredebiliyorum. 22 dil mi konuşuyorum amına koyayım? Şükran diyor. Dude, how many languages do you speak? Oh, wait. Which Did you guys hear the story about the guy that delivered 30 pizzas on a hoverboard? Never got his name, but it doesn't matter. He's a delivery hero. The video of this troll. Oy! San Marzano domatesleri. Amcık karı nerede buldun? Dişi şeklinden tanırım. Bak ne diyor? Wash and pierce San Marzano tomatoes.
This is my speciality. I know everything about everything. Everything, mate. This is what I do. Her şeyi bilirim ben. Her şeyi bilirim. The video of this truck driver has gone viral around the world. Why? Well, take a good look at it. It's about to achieve a real feat. You see, the lane on the right is for cars, and they drive on it calmly, but the truck moves over to the left lane, and even hugs the left edge as much as possible. And no, it's not completely crazy, there's a reason why it does this. And kesin burada biri mi sallanıyor? you'll understand when you see it. The truck signals right and moves forward while hugging the line as much as possible. It moves calmly, taking its time, and yes, there's a tunnel ahead. Watch what it can do thanks to this maneuver. It retracts the last moment and manages to pass through perfectly. Something it wouldn't have been able to do if it had stayed on the normal lane. It's amazing. The video of this truck Amına çaktım. VIP nerede? TV'den izliyoruz diye bizi mi koparıyorsun Caho? Oğlum sen VIP'sin işte, oral amcık. Yaz chat'e. Bana bir de amına çaktım dersen seni döverim lan. Oral form. I invented a new way to sear steak. I'll score the steak on both sides. Date Night Dishes, Episode 12, Truffle Mac and Cheese. Bu şarkıyı kullanan herkes orospu çocuğudur. Date Night Dishes. Little warm-up lap on the bump trick. Woo, let's go. Little manual. Some jumps. 180 turns. Whew. Yo, nice. Çekilin amına kodumun veledi zinaları. Adam şov yapıyor. Çekil! The toilet roll is the launch vehicle. Now off he goes and he's gone down. The luck here is on another level. In 2009, Domino's Pizza was... Can I have 2 tickets to Thor Love and Thunder, please? Thank you so much. Hello. Are you here to, you have tickets? Yeah, for the Thor. Thank you so much. By the way, I do have a confession to make. I know there's no food or drinks allowed, but I did bring my own hot dog. Oh, unfortunately we don't allow any outside. Really? Drinks. Well, I mean, you sure I can't bring them in? Oh, wait, he's so cute. Oh my god, you still don't allow any outside food or drinks? I'm trying to bring in my own hot dog. They're not letting me bring my own food. Can I have 2 tickets? Kardeşim ne oldu? Söyle ne oldu? 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 Bu freni yok mu baba? Fren. Ha. Ben fren de atmam. Nasıl? Frene gerek yok, çekil. Çekil göstereyim. Ben fren kullanmam. Hadi bay bay. Arkadaşlar ara sokaklardayız. 1, 2, 3, 4. İşte bu. Şimdi inecek uğraştan. Ne gerek var be arkadaşlar frene? Söyledim size, fren yok ya. Alanla mı? Sex wax please. What the fuck is a sex wax? Ağda mı? Alright, hold on, give me a second. I don't know, but they're coming to buy something. Alright. You haven't seen him on TikTok? No. Dude, he is. What do we got? He's on sex wax. Alright. You'll say hi to the camera.
Honestly, it made me laugh hard enough that I just gave it to him. You want to just give it to him? Alright, bro. Negative. Less. You good? Markanın adı Sexwax. What the fuck bro? Parayı almadı işte. Beni güldürdüğü için beleşe ver dedi. Kadın bacaksız kaldı abi. Onu izlemeyelim o zaman ya, olur mu? Evet, yine kendi yerleştirdiğimiz bir şeyi bulma videosu. Başlık Türkçe ama oto çeviri gibi. Yabancı içerik bu. Yayıncı bugün çok tatlısın. Beni sikeceksin mi? Of! Kral, hemen yıkamadık mı? This chimp mom thought she had lost her baby during childbirth, but the vet... The question people ask me all the time is how I'm able to get such thick foam from my foam cannon, and here's my secret. I've been using a bottle of Prime this entire time. All you have to do is pour it in directly without diluting it, and you'll be amazed by how thick the foam is. Now, before you freak out, I'm only kidding. Please do not put Prime inside your foam cannons to wash your car. Try Gatorade instead. Now, in all... It's called chemistry. Well, there's a traffic jam on the road. Oh my God! I have to be real. The gum doesn't sound good. You know what I'm saying? But it's like, I never expected gum to sound raw. How do you make it sound cool? Like, try and say gum but not sound goofy. Gum! Like, what? What are you gonna say? Gum. So what, you trying to sound like a hard-bodied Luffy? Because that's not Luffy. As far as I'm concerned, it's the best he could have done. I hope you guys understand that. You're not... Oh no. Oh. Hey mate. Is it alive? It's alive! These turtles come up with the highest tides and it doesn't return to that tide for weeks. The next spring tide is not for a week away. This guy will die out in the hot sun if he's there for another few days. I just need a rest. We're almost there, mate. I'm sorry. We're so close. Çorbası çok güzel oluyor. Alright, can you do it? Oh. Oh. Yes! Oh, the best! Mr. Beast hakkında izler misin rica etsem? Oh God, please no. Kur'an videosu mu? Birkaç gündür ünlü YouTuber MrBeast hakkında ilginç dedikodular ve onun bir yalancı olduğu söyleniyor. Videolarının bazılarının kurgu ve hatta tamamen efektten ibaret olduğu hakkında söylentiler de var. Peki bunlar ne kadar doğru? Gerçekten MrBeast bir sahtekar mı? Ya nedense sikimde olan bir konu değil ya. Bu iddialar çok fazla gündem olmasa da birkaç YouTube... Ya şöyle söyleyeyim, MrBeast'in neden izlendiğini pek anlayamıyorum ben. Ya videoları bende ilgi uyandırmıyor. Çok genel bir kitleye hitap ettiğini düşünüyorum. O yüzden ilgi alanım değil aslında. Ben izliyorum. Afiyet olsun. YouTuber'ın çektiği videolarla beraber bu söylenti durumu popüler hale geldi. MrBeast'i bilmeyenler için MrBeast dünyanın en fazla aboneye sahip kanallarından birisi. Jimmy Donaldson olarak bilinen MrBeast çeşitli kanallarıyla beraber oldukça meşhur MrBeast olarak bilinen Jimmy Donaldson aslında ve zengin birisi. Genellikle ana kanalındaki videolarında bir yerlere gitmek, bir şeyleri havaya uçurmak cinsinden videolar çekiyor ve oldukça da ilgi görüyor. Farklı dillere dublaj seçeneği geldiğinden beri kitlesi oldukça arttı. Peki Jimmy yani MrBeast gerçekten bir yalancı mı?
En baştan başlayalım. MrBeast genellikle videolarının ortalama olarak $100.000 ve hatta $1 milyon arası para harcayan, aynı zamanda insanlara para dağıtan, hatta videolarında insanlara ev, araba ve birçok hediye dağıtan birisi. Harcamasında ya da dağıtmasında bir sorun yok. Çünkü zaten genellikle videolarında kazandığı para bir sonraki video için harcanıyor. Bunu kendisi de defalarca kez söylemişti zaten. Hatta 2023'ün başlarında insanlara milyonlarca dolar dağıtmak istediğini açıklamıştı ve bunu nasıl yapacağını da anlatmıştı. Dediğine göre önümüzdeki birkaç yıl ilginç bir deney olacak demişti. Feastables, Peaceburger ve benzeri geliştirmek ve sonunda bunları parça parça milyarlarca dolara satabilmek. Böylece gelecekteki videolarda milyarlarca dolar dağıtmak istiyorum demişti. MrBeast'in para dağıtımı olsun, hediyeleri olsun gerçekten veriyor mu fikrimi birazdan söyleyeceğim. Ama öncesinde asıl konuya geri gelelim. MrBeast'in en son yüklediği hatta olay olan tren vs dev bir çukur videosuna bir göz atalım. Bu video 8 Temmuz 2023 tarihinde YouTube'a yüklendi. Öncelikle belirtmeliyim ki videonun altındaki yorumlar tamamen MrBeast için olumlu yönde ve hatta gerçekten oldukça memnunlar. Video dönecek olursak bazı sahnelerde efekt kullanıldığını da açıkça görmüş oluyoruz. Zaten bunlar video kurgusunda yer alması gereken sahne geçişleri diyebileceğimiz bir görsel efekt. Videonun en başından başlayalım. Evin havai fişeklerle patlatıldığı kısım. Fitillerin bağlı olduğu havai fişekler yakıldıktan sonra prefabrik olan bir evin içine giriyor ve ev havaya uçuruluyor. Hatta kendileri de içinde korunaklı bir yer yapmışlar. Açıkçası burası için herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten hızlandırılmış bir biçimde ev kül olana kadar gösteriliyor. Sonrasında tank ve 2 otobüsün sahnesi geliyor. İlk olarak söylemeliyim ki anlatmak için konuştuğu baştaki kısım zaten animasyon ve efektten ibaret. Bunu doğal olarak görebiliyoruz. Otobüs ve tank orada gerçekten yer alıyor. Sahneyi izlediğimizde MrBeast tank ve otobüslerin bir uzaktan kumanda ile kontrol edildiğini söylüyor. Ve hazırı verip halat yarışını başlatıyor. Ortada yer alan çukur en çok göze batan nokta aslında. Tahminimce zaten orada var olan bir çukur. Kenar çemberlerinde gerekli olan efektleri verip hem daha gerçekçi hem de daha güzel gözükebilmesi için bir efekt kullanılmış olabilir. Ancak oradaki çukurun gerçek ve boyutunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Düşme esnasında ve düştükten sonra her şey normal gözüküyor. Hatta çukurun ortasında duran tripod bile yerle bir oluyor. Sonrasında ise MrBeast ve Carl aşağı inip keşif yapıyor. Videoya devam ettiğimizde MrBeast bir cam fanusun içindeki parayı patlamadan kurtarabilirse bir izleyicisine o parayı vereceğini söylüyor. Ardından içindeki parayı ve dinamitlerin sayısını arttırıyor. Patlamayı gerçekleştirecek olan kişi ise daha önce videolarında yarışmayı kazanan başka bir izleyicisi. Devam ettiğimizde patlama gerçekleştikten sonra kalan enkazda geri gittiklerinde enkazın tamamen oraya ait olduğu belli. Sonraki sahneye geldiğimizde önceki videolarında da yaptığı arabaya jet motoru takarak otobüslerin üzerinden uçurmak oluyor. Bu sahnede jet motorlarının çalışması videoda belli olmuyor. İzlediğimizde rampadan uçmak üzereyken arabanın arka alt tarafının rampaya takılarak 3 tane jet parçasının düştüğü belli oluyor. Gelen dumanların ise kopan kısımlardan geldiği belli oluyor. Zaten her detayı seyirciye gösterilerek çekiliyor. Bahsedilen konulardan birisi araba parçalandıktan sonra neden bir ateş yanmadı ya da neden hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor olayı. Arkadaşlar hayat Hollywood değildir diyebilir miyiz? Yani niye patlasın? Yani bir şeyin patlaması ve yangının çıkması için ortada sıkışmış bir gaz olması lazım. Az sonra gömeceğin bir arabanın içine de full gaz koymazsın ki ortada sıkışmış bir full benzin koymazsın ki ortada sıkışmış bir gaz olursun gaz tankında. Yani öyle kaza yapan her araba patlasaydı o ananın amı yani. Olay muhtemelen hem araçla alakalı önlemler alınmış hem de o tarz bir durumda anlık müdahale edilmiş olabilir. Sonraki kısımda ise arabayla bir bowling oyunu oynuyorlar. Bu sahne hakkında çok bir şey söylenmedi ancak yine de araçta birisi var ya da birileri uzaktan kontrol ediyor tarzında yorumlar yapıldı. Bana göre işlerinde herhangi bir kimse yoktu. Şimdi ise asıl soruya geldik. En çok olay olan sahne. Trenin dev bir çukura düştüğü sahne. Öncelikle belirtmeliyim ki demin söylemiş olduğum çukurun etrafının görsel olarak daha iyi gözükmesinden kaynaklı olarak oralarda efekt kullanılmış olabilir. Çünkü gerçek görüntü biraz yapay duruyor. Ancak bu durum trenin oradan atılmadığı anlamına gelmiyor. Devam ettiğimizde diğer sahnelerde rayların gayet gerçekçi olduğu çok açık. Tren konusunda trenin yeniden boyandığı, renklerin diğer taraflarına kıyasla daha canlı olduğu açık. Ancak burada bana göre herhangi bir efekt söz konusu değil. Kamera açısı konusunda bu adam bir kamera veya 3 kamerayla çalışan birisi değil. Orada minimum 20'den fazla çeken kamera olduğunu düşünüyorum. Hangi görüntü daha iyiyse ona göre bir görüntü ekleniyor. Ve daha sonrasında ise tren aşağı uçuyor ve yerle bir oluyor. Şimdi gelelim finale ve artık beklenen sorunun cevabına. Kişisel fikrim olarak ben MrBeast'in herhangi bir şekilde sahtecilik yaparak bir video çektiğini ya da insanları dolandırarak bir içerik yaptığını düşünmüyorum. Görsel efekt konusunda zaten kendisi de öyle bir iddiası yok. Adam efekt kullanıyorum veya efekt kullanmıyorum diye bir şey söylemiyor. Sonuca gelecek olursak iş takdire şayan. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum.
Neyi? Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum yapın. Kim attı lan bunu bana? TO helps. Kendisi atmış. Çok tadım kaçtı ya. Enerjim yerle bir oldu ya. Neyi hak etti şimdi Mr. Beast? Muslims 1,000 years ago. Bilal, son, come over here right now. How many times have I told you don't be friends with the Christians and the Jews? We have to listen to the words of God. God wants us to be loyal to Him, not to people who insult God. Do you understand me, son? You can be respectful to them, you can talk nicely to them, and you can help them if they ask you for help, but don't be their friends, and don't rush to them. And if you be their friends, you're gonna be like them. Do you want to be around people God is punishing? No worries, Allah yahdik. I love you, son. Muslims 2023. Assalamu alaikum, Bob. How are you? Yes, Merry Christmas to you too. Yeah, me and my family just finished decorating our tree. No, he's not. He's just a prophet. Well, the reason for my call is I was wondering if you and maybe Rajneesh would like to come over so he could bring his Hindu idols and you bring your cross and we all pray to God together. Our gods. It'll be a swell time. Great. See you then. Çok düştüm ya. Çok bak ne kadar enerji kaçtım yani bak ne hale geldim. Sizin amınıza koyayım atacağınız videoları sikeyim. Evox açmayacağım videonu siktir git. Broly ne diyorsun? Yarrak video izleme video günü mü bugün? Bugün ben ne istersem onu yapma günü. Lütfen. Amerikalılarda bir takıntı var. Bakın. Chicken burger demiyorlar. Ya da chicken hamburger. Chicken sandwich diyorlar. Şekli ne olursa olsun. Sadece etle yapılana hamburger diyorlar. Şimdi ben bunu düşündüm. Doğrusu bu mu diye. Biraz kafa yordum. Hamburger kelimesinin Hamburg'dan geldiğini hesap edersek aslında biz yabancılar olarak hamburger'ın başındaki ham'in et olan ham'den geldiğini düşünüyoruz. Hayır. Değil. Bak hem et demek işte. Hayır değil. Hamburger hamburgerden geliyor. Hamburger de Hamburglu demek. Aynı şekilde Almanya'da bir donat da var. Adı Berliner. Berliner yani. Bu bağlamda evet içinde et olmayan şeye hamburger denmez. Kırmızı et olmayan şeye. Bu bağlamda chicken sandwich sanki daha doğrusu. Günlük boş dozumuzu aldık. Ya oğlum bak durduk yere bilgi veriyorum sana. What would you classify as American food? Let's just talk about that. Hamburgers. Okay, hamburger is German, from Hamburg. Neye Amerikan yemeği dersen hamburgers. Hamburger is German from Hamburg. Evet. What else would you consider American food? Başka ne Amerikan yemeği dersin? French fries.
Karnıma bir ağrı girdi. Bu normal mi? Eşşoğlu eşek orospu çocuğu seni. Okay, I feel like I'm interviewing you now. I don't know if I want to work here. Are they fries or chips? That's a really interesting question because I say fries now because I'm tired of ordering a German burger with French fries and getting potato chips. It's exhausting. Chips deyince aslında kızarmış patates manasına geliyor. İngilizcesinde. Ama Amerika'da chips diye sipariş verdiği zaman adama bu geliyor. Anladın mı? Herif de yorulmuş, ben de diyor artık fries diyorum diyor. Yani chips demiyorum diyor. Sizin diyor ananızı sikeyim diyor. Tough, you know? So I say French fries. What would you classify as American food? Let's just talk about that. Hamburgers. Okay, hamburger is German. From Hamburg, what else would you consider American food? French fries. Şurada şey değil mi kafasının üstünde. Sen lan avradın sikerim. Çıkın lan. Çıkın lan. Çok sinirleri bozulmuş kral amına koy. La ben ikindiyi nerede kılacağım? Alright y'all, I'm at the gun show. Çöp. Daha eğlenceli bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Herkese salam. 33 yaşım. Ne bu Back to the Future mı yani? Savaş Cebeci'den hangi masaj aldıktan sonra Cenk Hoca. There's only one thing easier than this intro. Your mom. And I'm not frozen, bitch! Hey, I just had a quick question. I noticed your driveway was getting a bit dirty. This week I'm doing a free pressure wash. Rahatlamaya hazır mısınız? For the elderly, just to clean up this stuff, because when it gets wet, it gets pretty slippery. Arkadaşlar. I'll do it completely free. I won't charge you a penny. I can't pay for anything. I won't charge you anything. That's something you'd be fine with? Hey everyone, this is Spencer with SB Pressure Washing. And when I first saw this walkway and driveway, I thought it was made of asphalt. But after looking at it pretty hard, I realized it was actually concrete. So I decided to knock on the door and offer to do it for the homeowner completely free of charge. An elderly lady answered and she told me she had no money to pay for it, but I assured her I wouldn't charge her a penny when I left. She said I can go ahead and do the job, so I got started with my wand on the front walkway, completely blasting all the dirt, algae, and mold right off. I then finished with my surface cleaner to reveal a nice, clean driveway. Be sure to click that follow button as it's the best way to support this work that I do. And if you want to check out the full transformation with her reaction, go click the link on my profile. Hey, I just had a quick question. I noticed your... Oh. Silk Road lobisiyle Metin 2 lobisi birbirlerine girdi. Önce Metin 2 lobisi gelip götünü sikeyim Silk Road yazdı. Şimdi Silk Road lobisi geldi. Ben de senin götüne koyayım Metin 2 lobisi demiş. İkisinin de Türkçe bilmemesi hiç şaşırtmadı bu arada. Bu konuda hiçbir şaşkınlığım yok. Değerler dağlar anasının amına kayıyor şu anda. Çok güzel arkadaşlar. Böyle devam edin kavga etmeye. İğrenç. Ben...